insanlara güzel tavsiyelerde bulunuyor. Ama yani hiç mi hayattan keyif almadan Ağustos böceğiyle karınca hikayesinde. Ağustos böceği çok zevk sefa içinde yaşar eder, sonra da muhtaç kalır. Öyle bir durumda öyle hani kara gün için evet. Ama karıncanın da hiç yüzü gülmez yani sürekli çalışır. Doğru. Anlatabildim mi? Yani bunun bir dengesi olması gerek. Ben hiçbir yerde hayatımda 70 dairesi olan, 60 dairesi olan ya da ne bileyim işte 3 dairesi olan ya da 5 dairesi olan, ayda 200-300 bin lira kira getirisi olan bir insanın yemesini içmesini dediğimi duymadım ben. Eğer ben buraya veya başka bir işe gidemezsem o ay aç kalırım. Çocuğum varsa çocuğuma süt veremem, ekmek veremem. Senin tasarruf yapman lazım. Kodladığın şeyi yaşıyorsun. 15 bin lira emekli maaşı varken nasıl yaşayacaksın başka? Parayla ilgili neleri doğru neleri yanlış biliyorsunuz. Dünyada zengin olmanın kuralı bileşik getiri şunu demek. Para yavrular. Ben Türkçe anlatıyorum bunu. Yavrular. Kader gayrete aşıktır. O şansa da sen alan açacaksın. Evet, alan açmamız lazım. Bravo. Alan açmanın yolu nedir? Köşede para tutman lazım. Parayı çağırarak değil, tutarak yapabilirsiniz. Altın alalım mı diyene, altın 10 bin dolar olacak diyenlere dikkat edin dedim. Bir varlık çok çıktıktan sonra uçacak diyenlere dikkat etsinler. Para biriktirirken mutlaka sepet yapacaksınız. Asla tek yere yatırmayacaksınız. Çünkü kimse bilemez geleceğin tam olarak ne olacak. Kendileri niye alıyor o zaman? Niye BlackRock gitti bu kadar çok şey alıyor? Niye bir sürü ünlü zengin toprak alıyor? Niye Bill Gates bu kadar toprak alıyor? Biz her bölümde bir yere gidiyoruz. Tamam. Tayyi mekan yapıyoruz. Sizle nereye gidelim? Ben Phuket'e gitmiştim. Çok sevmiştim. Orada denize falan çok güzel. Biz Phuket'e gidelim. Phuket'e Hadi. mi? Aynen, Tamam. Phuket'e gidelim. Ve Phuket'teyiz Mert Başaran'la. Evet Mert Bey, neden Phuket'e geldik? O dünyanın başka bir alemin olduğunu da, yani Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, evrenin ne kadar önemli olduğunu, bizim ne kadar böyle aslında önemsiz olduğumuzu, ne kadar her şeyin çok basit olduğunu, bizim çok kafaya taktığımızı falan, böyle başka türlü bir dünyaya giriyorum. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neşe Sapmaz ve bugün Mert Başaran'ı ağırlıyorum programımda. Hoş geldiniz Hoş bulduk, yayınıma. Sefalar getirdiniz diyorum. Teşekkür. Şimdi para deyince siz akla geliyorsunuz. Ama benim de yani her şeyden önce bir izleyici olarak şöyle bir algım var. Para deyince mi geliyor yoksa cimrilik deyince mi geliyor? Para gelince ben gelmem. Para gelince başkaları gelir de cimrilik deyince ben gelebilirim. Şimdi tamam, söyleyeceğim onu. Ben böyle izlerken daha en başından beri işte siz viral olmaya başladınız, televizyonda çıkmaya başladınız. Böyle yani ya derdim tamam hani biriktirin diyor. İnsanlara güzel tavsiyelerde bulunuyor. Ama yani hiç mi hayattan keyif almadan böyle çok da sıkarak devamlı. En eski hikaye vardır ya işte bize anlatılan Fable'da. Yani Ağustos böceğiyle karınca hikayesinde. Orada tamam Ağustos böceği çok zevk sefa yapar, zevk sefa içinde yaşar eder, sonra da muhtaç kalır. Öyle bir durumda öyle hani kara gün için evet. Ama karıncanın da hiç yüzü gülmez yani sürekli çalışır. Doğru. Anlatabildim mi? Yani bunun bir dengesi olması gerek diye düşünürüm hep. Sizin yaptığınızı biraz aşırı buluyorum açıkçası. Güzel. Yanlış buluyorsunuz o zaman. Çünkü niye? Ben hiçbir yerde, yani şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir şeyi anlatırken çok yoruluyorsunuz. Ben hiçbir yerde hayatımda 70 dairesi olan, 60 dairesi olan ya da ne bileyim işte 3 dairesi olan ya da 5 dairesi olan, ayda 200-300 bin lira kira getirisi olan bir insanın yemesini içmesini dediğimi duymadım ben. Ben demedim yani. Ama sanki böyle demişim gibi hep böyle bir şey oluyor. Bir algı var. İlk önce teşekkür ederim. Hani böyle bir şey olmadığını da bir daha aydınlatayım. Ben parası olana yiyin diyorum. Harcayın çünkü ölecek gideceksiniz. Ölümlü dünya. Hatta belli paraya miras parası diyorum. Saçmalık diyorum. Bunu da defalarca söyledim. Hani miras parasına da gerek yok yani. Ben hani şaşırıyorum hatta. Ve onun da mutluluk getirmediğini söylüyorum. Bu arada işte oradan da cümle şöyle. Hatta çok para da mutluluk getirmiyor arkadaşlar. O yüzden çok para olsun diye de uğraşmanıza gerek yok diyorum. Saçmalık diyorum. Ama bunu kimse anlamıyor veya dinlemiyor da benim o para biriktirme kısmına şey yapıyor. Dolayısıyla benim cümlem şu. Ben size şunu soruyorum. Yani mesela siz bana sorsanız, tanımadan ilk defa tanıştık bugün, deseniz ki Mert Bey ben para biriktirmek istiyorum ya da kahve içmek istiyorum ya da işte arabayı değiştirmek istiyorum ya da yurt dışına tatile gitmek istiyorum. Ben bunu yapmalı mıyım dediğinizde ben size şunu soruyorum, sadece çok basit. Yaşınız kaç? 42. Örnek veriyorum. Eviniz var mı? Var. Tamam. Pasif geliriniz var mı? Var tabii. Benim ayda 200 bin lira pasif gelirim var. İşte nereden var? İşte şarkı sözü yazdığım için şarkı sözümden var. Dükkanım var. Dükkandan geliyor. Temettüm var, geliyor. Ne kadar parayla geçiniyorsunuz şu anda? Ben 150 bin lirayla geçiniyorum. 200 de pasif gelirim var. Senin kahvede içebilirsin.
İstersen sokaktaki herkese kahve de ısmarlayabilirsin. İstersen arabanı da değiştirebilirsin. Sen çünkü bence finansal özgürsün. Yani benim kriterime göre, dünya kriterine göre zengin değilsin ama benim kriterime göre sen zenginsin, sen istediğini yap. Ama sen şu soruya şöyle cevap veriyorsan, 42 yaşındayım, evim yok, pasif gelir diye bir şeyin ne olduğunu bile bilmiyorum. Pasif gelir neymiş falan filan diyorsan. Ya da evim var ama pasif gelirim yok. Yani eğer ben buraya veya başka bir işe gidemezsem o ay aç kalırım. Çocuğum varsa çocuğuma süt veremem, ekmek veremem. Senin tasarruf yapman lazım diyorum. İşte biz onu anlamıyoruz. Yani insanların yoklukken tasarruf yapması lazım. Zenginleştikten sonra da harcaması lazım. Fakat genelde şöyle bir saçma bir düzen var. Gerçekten inanamayacaksınız ama hep böyle. Zenginleştikçe insanlar ya da zengin olanlar inanılmaz biriktirmeye devam ediyor. 80'i 82 yapmaya çalışıyor. İşte 3 dükkan olan 4. dükkanı almaya çalışıyor. Doymayan bir şekilde büyüyor. Milyar doları olan 2 milyar dolar yapmak için savaş çıkarıyor dünyada. Yani var öyle. Yani şimdi Trump'ın bunu yapmasına gerek var mı ya? Ne gerek var abi, başkan falan olma. Ya da ne gerek var senin o kadar paran varken hala kriptolarla ilgili insanları böyle manipüle ediyorsun. Ya da Elon Musk. Ne gerek var bunları yapmanıza? O da yapıyor falan filan. Ya, milyar dolarınız var. İşte garip bir canlıyız biz. O kadar garip bir canlıyız ki parası olanların bitmeyecek kadar parası varken hala daha da çok olsun diye biriktirdiği, bu da saçmalık. Olmayanın da ya olmazsa da olmasın, dünyaya bir kez geldik, öleceğim gideceğim, her an ölebilirim diye harcadığı bir dünyadayız. Dolayısıyla ben bunun ortasında bir yerdeyim. Ben bu ortasını yapmaya şey yapıyorum ama insanlar tabii bunu bilmiyorlar, dinlemiyorlar. Çünkü hep öbür kısmı alıyorlar. Kahve kısmı. Dolayısıyla kahveyi, çayı paranız, yani o dediğiniz geliriniz varsa istediğiniz kadar harcayabilirsiniz. Evet. Şimdi dediklerinizi çok iyi anladım Mert Bey ama yani şöyle bir şey oluyor. Viral öbür kısım oluyor. Öbür kısım viral alıyorlar yani. Yani evet, şimdi öyle bir gerçek var ama az önce hani örnek verdim ya, Ağustos böceğiyle karınca örneğinden olduğu gibi. Yani Evet. ben bunu sizi tanımadan önce de öyle düşünürdüm. Yani genel olarak böyle ya evet derdim. Her gün yokluk çekiyorsun. Hani kara günümde şu olacak, işte o gün o bana lazım olur diyerek. Yani her gün bir şeyleri sıkarak yaşamak da insana yani bence hoş gelmiyor. Biraz kıtlık bilinci olduğunu düşünüyorum. Doğru, kıtlık bilinci var zaten. Kıtlık bilinci ama olmaz. Kıtlık bilinci olmasa şu anda dünyada insan kalmazdı. Yani kıtlık bilinci olduğu için şimdi eskiden buzdolabı yokmuş mesela. İnsanlar ürünü alırmış, bir yere koyarmış. Onunla yani biz eskiden beri kıtlık bilinciyle yaşamışız. Yani mesela şimdi öyle düşündüğünde şunu düşünmüş oluyoruz. Benim kendi düşüncem, ya benim kafa yapım öyle çalışıyor. Diyorum ki ben bu kıtlığı kodlamış oluyorum kafama. Evet, kodlamak Yani zorundasın diyorum ama ki, kodlamaz aç bir gün kalırsın, işte ölürsün. zor durumda kalırım, şöyle olurum, böyle olurum, aman tutayım. Ben zor durumda kalırım düşüncesine kodluyorum. Kodluyorsunuz doğru ama kodlamak zor. Sonra da kodladığın şeyi yaşıyorsun. Ama mecbur yaşayacaksın zaten kesin. 15 bin emekli maaşı varken nasıl yaşayacaksın başka? Yani hani şimdi kişisel girişimci tarafından bakıyorsunuz. Haklısınız. Şimdi bana diyor ki kişisel girişimciler işte ya Mert bunu dediğinde sen çağırıyorsun. Ben çağırmıyorum. Devletlerin politikası bu. 15 bin lira asgari ücret veriyor. Benim annem çağırmıyor yani. Benim babaannem de çağırmadı. 15 bin lira asgari ücret verilen bir yerde siz şimdi nasıl zengin, nasıl yaşayacaksınız o zaman? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Peki devletlerin politikası belki özellikle öyledir. Bizi kıtlık içinde tutmak için. Öyle. Bunu çöz değiştirebiliyor muyuz? Hayır, Değiştiremiyoruz. Ne yapacağız? değiştiremiyoruz. Ne yapacağız? Yani benim elimde ya şunu keşke diyebilsem. Yani keşke şunu size diyebilsem. Ya siz bugünleri kıtlıkla geçirmeyin. Bu zorlukla geçirmeyin. Çünkü zaten emekli olduğunuzda size evet 100 bin lira verecek. Ne gerek var? Ya da zengin bir kocanız olacak ya da zengin bir eşiniz olacak veya gökten para yağacak ya da milli piyango çıkacak. Okey. Ama elimizde böyle bir veri de yok. Garanti yani sizin şu an siz biriktirmezseniz kesinlikle 60 yaşında 15 bin lira ya da 20 bin lira maaş alacaksınız. Ev kirası ne kadar? 50 bin lira. Nasıl geçineceksiniz? Ya bilimsel olarak bunun karşılığı yok. Ya da ne bileyim hastaneye gittiğinizde Allah korusun bir hastanede yattığınızda özel hastanede 500 binlikten oluyorsunuz. Şimdi bunlar olmayacak dersek ve olmayacak dediğimiz için olmayacaksa hadi diyelim o zaman hep beraber. Olmayacak, kıtlık bilinci çağırmıyoruz arkadaşlar. Ne oldu ve bunu çağırmadığımız ama bunu çağırmayanların da hepsinin sonra fakirlik yaşadığını görüyorum yani sonuçta, anladın mı? Yani dolayısıyla hani sistem bu. Keşke böyle olmasa. Peki. Ya ben kısa katıyorum, sizin dediğinizi anlıyorum yani. Siz şunu diyorsunuz Mert Bey, yani biz bunu yaparak gelecekte bir gün fakir olacağız diye bugün sıkıntı çekiyoruz. Doğru. Bugün biz de fakir fukaralık içinde geçiriyoruz. Fakir fukaralıkla geçiriyoruz demeyelim, tasarrufu geçiriyoruz diyelim ama bunu geçiriyoruz doğru ama öbür türlü kesin olacak. Şimdi kesin olda çözümümüz nedir? Ha bana şunu diyorsanız Mert ben bir yöntem buldum. Fakirlik geldiği gün, bunu benim dayım derdi bu arada. Bizde gerçekten çok ilginç hikayeler benim hayatımda ama bunlara çok karşı geldiğim için ben bunları dayım bana şunu dedi biliyor musunuz yani ve bunu inanmıyorsanız bir gün kardeşim falan da çağırın o da anlatsın. Bağkur'unu ödemiyordu. O kadar serveti olan bir adamdı ki Bağkur ödemiyordu ve diyordu ki benim bu kadar param varken buna beni muhtaç etmez. Muhtaç edilirse canımı alır zaten dedi. Ne oldu biliyor musunuz? İflas ettiğinde
hastaneye gitmesi lazım. Kanser hastası. Bağkur olmadığı için hastaneye gidemiyordu. Biz sonra para verdik. Bağkur'unu kapattık. Sonra hastaneye gittik. Sonra o Bağkur parasını bekleyen hale geldik. Yani evrene dayım hiç şey yapmadı. Böyle olumsuz şeyler söylemedi. Gökten para yağar yani. İnanıyordu böyle Ama olumsuz o şeyler da bir konuşmaya. kodlamak oluyor. O da onu çağırmak oluyor. Tersine söylediğinde İşte de öyle neyse. bir şey de oluyor. Yani hiçbir şey söylemedi ama o sadece yaşadı. Çok Hı. güzel yaşadı. Gerçekten çok güzel harcadı. Ondan sonra yani böyle bir olumsuz bir düşünen biri de değildi. Anladım. Ama gün sonunda gerçekten ihtiyacı oldu. Ve şey demişti. İlginç olan şey şu. Bir gün Allah benim buna ihtiyacım olursa Allah benim canımı alır demişti. Öyle can da alınmıyor. Yani can da para bittiği tarihte bitse, yani şöyle bir teknoloji olsa ya da şöyle bir Allah bize onu verse zaten dünyada bu kimsenin biriktirmesine gerek kalmaz. Yani ben bilsem şu anda 48 yaşındayım. 52'de öleceğim ya da 55'te öleceğim ya da 60'ta öleceğim ve ölene kadar yetecek de param varsa hayatta biriktirmez. Ama sorun şu, bilmediğiniz bir geleceğe gidiyorsunuz ve süreyi bilmiyorsunuz. Ve yine bir şekilde bildiğimiz bir tek gerçek emekli maaşı bu kadar. Bildiğimiz bir tek gerçek ev fiyatları bu kadar. Bunu çözecek şeyimiz yok. Dolayısıyla dayım gibi bir sürü örnek gördüm ben hayatımda. Hayatı boyunca hiç bunu düşünmeyip Ağustos böceği gibi yaşayıp sonunda çok yokluk çeken gördüm. Dolayısıyla burada bir seçim yapmak zorundayız. Ya yokluk çekmeye göze alacağız ya da diyeceğiz ki ben çok şanslıyım kardeşim. Var öyle diyenler de var bu arada. Allah bana o yaşa gelince bir şey verir. Piyangodan para çıkar, sayısaldan çıkar. O da olabilir ama elimizdeki verilerle mecburuz yani. Yapacak bir şey yok. Peki şimdi 48 yaşındayım dediniz. Bu yaşa kadar edindiğiniz bir deneyim var hayatın içinde. Meslek hayatınızda da var. İşte senelerdir medyada da bir figürsünüz. Medyada da var. Bu her şeyin içinde genel olarak baktığınızda yani parayla ilgili neleri doğru neleri yanlış biliyorsunuz? Mesela neleri yanlış buluyorum? İşte bize Türkiye'de işte çok fazla israf olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gösteriş tüketimi olduğunu düşünüyorum. İşte serpme kahvaltıdan tut yediğimiz iftarlardaki aşırı lükslere kadar. Ben Avrupa'da görmedim böyle bir şey. Yani bir de şunu gördüm, bir de şunu söyleyeyim ben size. Ben yıllardan beri hep zenginleri gözlemledim. Hem gayrimüslimleri hem özellikle Yahudileri hem Norveç ve diğer İskandinav ülkelerine falan baktım. Ya onlar mesela gerçekten tasarruflu ve fakir gibi yaşıyorlar ve zengin oluyorlar. Tabii benim hep hikayem var. Biz iflas etmeden önce babamın son model Mercedes'i vardı. O da böyle lüks güzel yaşamayı seven bir insandı. Çünkü paranın bitmeyeceğine inanıyordu. Bitene kadar ölürüm diyordu. Onun dediği şey öyle. Ölürüm giderim çünkü kalp hastasıyım diyordu. Öyle olmuyor yani. O planladığınız tarihte ölemiyorsunuz yani. Öyle bir şey yok. Keşke bittiğinde para ölecek olsa herkes harcar. Neyse. Sonra o kadar sıkıştık ya ve acizler falan geldiğinde gitti böyle işte gayrimüslim böyle tüccar birinden mesela para borç almaya gittiğimizde mesela şok olmuştum. Adamın arabası eski model Peugeot'ydu. Bizim son model Mercedes'imiz var. Biz fakirlik içinde ondan borç dilendik. Yani bu kadar net aslında yani. Dünyada zengin olmanın kuralı yok, belli süre yokluk içinde yaşayacaksınız. Bu kadar net. Dünyada zenginlik içinde bakın 20 ile 35 yaş arasında, 15 ile 35 yaş arasında zenginlik ve bolluk harcayarak para yapmış kimseyi göremezsiniz. Hep batanları görürsünüz. Birinci jenerasyondur genelde kuranlar. Kuranlara bakın, istediğiniz aileye bakın yani. Ülker'den, Koç'tan, Vehbi Bey'e bakın. Hani hatta şey diyorlar işte ya işte çağırma. Abi çağırarak fakirlik olsaydı zaten Vehbi Koç fakir olurdu. Adam devamlı cimri yaşamış. Ondan sonra Sabancı cimri olurdu, fakir yaşamış. IKEA'nın sahibi o kadar ki bit pazarından giyiniyormuş. Bak fazla olduğunu kabul ediyorum ama bunlar böyle zengin olmuşlar. Dünyada zenginin tek kuralı var. Tutumlu olacaksın, tasarruflu olacaksın. Kıtlık bilincine sahip olursan zengin olursun. Kıtlık bilincine inanmazsan, özellikle bu kişisel gelişim kitapları, onlar da manipülatif kitaplar olduğuna inanıyorum. Ben bilerek insanları tüketime yönlendirmek için Amerika tarafından, emperyalistler tarafından uydurulduğunu inanıyorum. İşte harcarsan sana gelecek, yırtık ayakkabın varsa o yırtık ayakkabıyı yaptırma, git 5 tanesini daha al sana para gelecek dersen de kesin fakir kalacaksın diyorum. İstisna görmedim yani. Bir tane görürsem bir gün fikir belki niye değiştir ama hep böyle ailemde gördüm, etrafta gördüm. Zenginlerin çoğu, aramızda da konuşuyoruz yani, bu program bitince de konuşacağız. Hani şunu diyor insanlar, ya o herifte para var ama cimri. Evet hep böyle. Öbürü de abi çok iyi adam ya, çok bonkör. Ya da Ama parası sineğin yok. yağını çıkaracak. Evet evet yani maalesef böyle. Keşke böyle olmasa. Keşke dünyada başka bir düzen olsa yani. Hani keşke çok para harcayanlara evren para verse de para harcamayanların elinden alsa. Olmuyor. Bir dairesi olan adam 30 tane daireye kadar çıkıyor. İşte diyorum ya, milyon dolar olan adamlar milyar dolara kadar çıkıyor. Çılgın bir saçmalık. O da saçmalık. Dolayısıyla hani sözün özü mecburen en azından belli süre biriktirmeliyiz. Çünkü paranın, çünkü bunun bir nedeni var. Bu arada bilimsel bir nedeni var bu arada şimdi. Hani parayı çeker. Para parayı çeker. Kural bu. Bu Bilimsel neden bu? Bilimsel Para parayı çekecek diye parayı tutuyoruz. Aynen öyle. Çünkü para parayı nasıl çekiyor onu anlatayım. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi sizin bir tane dükkanınız varsa o dükkandan 50 bin lira geliyorsa hiçbir şey yapmadınız mı zaten bir yılda 600 bin lira geliyor. 10 yılda 6 milyon lira geliyor. Yani neredeyse bir tane dükkan kadar paranız yine geliyor. Yavruladı işte, bir tane dükkan oldu, 2 dükkan.
Hele bir de onu Bitcoin'e falan koydum mu oluyor 60 milyon. Şimdi diyorsun ki ben bütün gün çalışıyorum. Bu arkadaşım da bütün gün çalışıyor. İkimizin de kazandıkları yetmiyor. Ama o zengin oldu. Nasıl oldu? Çünkü onun o pasif geliri kendi kendine büyüdü, yavladı. Aa diyorsun ya, nasıl oluyor? Yani para parayı çekiyor, işte bu kadar basit. Yani bugün hiçbir şey yapmayın. Sırf bir evin 15 yıl boyunca kirasını altına koysanız o 2 tane daha ev size veriyor. Yavrusu işte. Ya da ne bileyim bir kripto aldınız 50 kat arttı. Ya da bir arsa aldınız 50 kat arttı. Bunlar hikayeler gerçek olduğu Peki için. o tüketmedikleriniz sizi zengin yapıyor mu? Sana tüketmedikleriniz yapıyor zaten zengin. Şimdi tüketerek nasıl Hani şimdi zenginleşeceksiniz? şunu demek istiyorum, yani tüketmek. İşte gitmedin o kahveyi içmedin. Gitmedin o kıyafeti almadın. Hı hı. Gitmedin o lüks tatili yapmadın. Hı hı. Onlarla yani zengin olunabiliyor mu gerçekten? Yani şimdi bakarsanız bütün zenginler böyle olmuş ama yani. Ben şimdi iki anın sahibinin hayatını Şimdi ben okuyorum. muhalif olarak söylemiyorum. Yok Hiç yok öyle bilmeyen biri sormak gibi. zorundasınız. Hayır canım, sorabilirsiniz. Evet. Yani muhalif de olabilirsiniz, kızabilirsiniz. Hatta benim yani öz kardeşim buna kızıyor. Öz babam bana evden koyuyordu bundan dolayı yani. Kızıyor insanlar. İnsanlar bunu duymak istemiyor çünkü insanoğlu harcayarak zengin olmak istiyor. Yemek yiyerek kilo vermek istiyor. Ben de şey istiyorum mesela hani. Ben anlamak istiyorum açıkçası. Yani doğruyu bulmak istiyorum. Anlamak Tamam, istiyorum. anlamak için çok Yaptığım basit. yanlış bir şey varsa onu düzeltmek istiyorum. Şöyle basit söyleyeyim ben size. Şimdi ayda bugün bu ay elinizde 100 bin lira biberden para geldi, maaş geldi diyelim. Hı hı. Siz bunu 100'ünü de harcarsanız tamam mı? Sizin paranız sıfır olur. Sıfırı çok zekisiniz. Borsadan acayip anlıyorsunuz. Bitiyor geldi ya da bir hisse buldunuz. 1000'e katlayacak hisse buldunuz. Kripto buldunuz. Sıfırınız varsa ne yapacaksınız? Alamayacaksınız. Ne olacak? Servet yapabiliyor musunuz? Yok. Sizin ay sonu yine paranız kalmadı. Ama siz bu 100 binin 10 bini tasarruf yaptınız ve bunu da gerçekten sigarayla yaptınız. Sigara paketi ve kahve dediğiniz zaman 10 bin lira gidiyor zaten, 15 bin. Bu 15 bin lirayı dediniz ki ya hadi bu Mert'in dediğine inandım. Bu 15 bini köşeye koydum. Bir deneyeyim. Bir deneyim dediniz. Ve bunu bir yıl yaptınız. Bir yıl yaptığınızda bu 150 bin lira oldu. Ya bu 150 bin lirayı köşeye koyduğunuzda altını aldığınızda ya da Bitcoin aldığınızda öyle bir para oluyor ki 10 yıl sonra. 20 katı artıyor, 50 katı artıyor, 100 katı artıyor. Yani altına koysaydınız bu para oluyor bilmem kaç milyon lira. Kaldı ki diyorsun- bunu yaşayanlar oldu, işte Bitcoin'e koyup unutup sonradan Evet, inanılmaz evet, paralara evet, sahip evet, olanlar evet. oldu. Altına koyup da yani teyzelerimizden bile yani altın koyup böyle aynı anlatıyor ya köşede altınım var. Ya hisse senedi geçen mesela benim bir tane hisse senedi var, unutmuşum. Hı hı. Bir arkadaşı almışım, o da unutmuş. Aradı, Mert diyor yani öyle bir artmış ki ya diyor sahiden kahve parası olmuş diyor, bilmem ne daire parası, şimdi daire mi alsak diyor. Wow. Ya oluyor bunlar arkadaşlar yani. Geçin bakın istatistiklere bakarsanız bize bu öğretilmiyor okullarda. Hı hı. Bileşik getir dediğimiz şey budur bakın. Sıfırı 1000'le çarparsanız sıfır. Ama şimdi hatta benim kitabımda şunu anlatıyorum. Ben diyorum benim kitap sizi zengin etmeyecek diyorum. Bu arada bu anladığım şey sizi zengin etmeyecek. Benim anlattığım şeyler sizin bir gün zenginlik fırsatı Allah'tan gelir, benden gelmez. Allah'tan geldiğinde tamam mı? Ne yapacağınıza yani hareket etmenizi sağlayacak. Şöyle düşünün. Sadece zenginlik için değil ya. Kötü bir evlilikte bile yani Allah korusun kötü bir evliliğin var. Benim dediğimi dinlediysen, kahvene çayını az içtiysen evliyken köşede oluyor 1 milyonun. Kocan sana kötü bir şey dediğinde ben diyor hayatta başarılar diyorum, ayrılıyorum diyorsun. Köşede 1 milyonun var çünkü. Hı hı. Ya da patronun hakaret ediyor sana. Köşede 1 milyonum var kardeşim, ayrılırım diyorsun. Özellikle kız çocukları için söylüyorum. Özellikle bu coğrafyada yani. Çok zor şartlarda çalışan kızlarımız var. Annelerimiz var. Paran varsa özgürsün. 1 milyon ya çok para değil. Zengin misin? Değilsin. Ama özgürüm kardeşim. Bıraktım o işi diyorsun. Tam tersi ama hiç biriktirmedin. Hı hı. Çok güzel yaşadın. Bak 1 milyonu da hepsini, 100 bin de hepsini biriktirmek harcamayı biliyor musun? 15 ne harcayacak? %10'unu ya diyorum. O bile seni bak bu özgürlüğü sağladı. O yok ama o zaman ne oluyor biliyor musun? Hüngür hüngür ağlıyorsun burada. Patronum fırçaladı, patronum kocam fırçaladı. Hayat bana bunları yaptı ama hareket edemiyorum, ayrılamıyorum. Niye ayrılamıyorsun kardeşim? Param yok. Niye yok? Kaç yıldır hiçbir şey biriktirmedin çünkü. Şimdi dolayısıyla para parayı böyle çekiyor. Para parayı çekiyor, para özgürlüğü çekiyor. Bir örnek daha vereyim. Yani bir fırsat geliyor. Bir arsa fırsatı gelecek. Bir hisse senedi fırsatı gelecek. Arayacağım seni. Şurada bir şey var, al diyeceğim. Sen diyeceksin ki ben nasıl alayım ki? Ben her ay 100 geliyordu. Hepsini yedim. Öbürü ama diyecek ki ben o 15'i alırım abi. O bir şey sahibi olabiliyor. Dolayısıyla bütün hikayelere baktığınızda gece konudan çıkanlardan bakıyorsunuz, işte çay ocaklarından çıkanlara bakıyorsunuz, şunlara bakıyorsunuz. Servet yapanların hepsinin bir tek kuralı var. Bu da bilimsel bir gerçek değil bir şey. Einstein'ın sözü bu. Bileşik getir deniyor buna. Dünyanın 8. harikası bu. İnsanlara okullarda bilerek öğretilmiyor. Bileşik getiri. Bileşik Peki getiri. en Bileşik basit getiri şu. haliyle anlatalım, bileşik getiri nedir? Bileşik getiri şu. Senin içtiğin kahve ya da çay, tamam mı? Bileşik olarak, düzenli olarak aynı şeyi içmeyip de köşeye koyarsan Hı hı. geometrik olarak katlanıyor ve büyüyor. Dolayısıyla yavruluyor. Yani bugün siz şimdi mesela şöyle söyleyeyim, 20 yıl boyunca bugün $200 ediyor kahve ve sigara parası diyelim. Kuaför masrafından Kıstın kısıtladı. diyelim ve ben dedim ki ki. Mert ya bu Allah aşkına yani
Yani bu paradan ne olur ki dedin ve 200 dolar. Benim yıl aylık işte çay, kahve, 2 paket sigara, çay. Bunu koyduğunda elimizdeki veri şu. 200 doları sen 20 ile 60 yaş arasına hiç fark etmeden altına yatırmışsın. Altına yatırmışsın. 60 yaşına geldiğinde ya da 55 yaşına geldiğinde işten çıkarıldığında evsiz kaldığında senin köşede 900 bin dolar paran olmuş oluyor. 900 bin dolar. 900 bin dolar da bugün 35-40 milyon para. Hı hı. O zaman işte dünyayı gezmeye başlıyorsun. İşte Japonlar o yüzden geziyorlar dünyayı sürekli. Ama adamlar gençken bunu yaptıkları için şimdi dünyanın her yerini geziyorlar. Her yerde Japon görüyorsun, tamam mı? Şimdi dediğin rakam diyorsun ki ama bu kahve parasıyla bu nasıl oldu? Oluyor çünkü bileşik getiri. Bileşik getiri şunu demek. Para yavrular. Ben Türkçe anlatıyorum bunu. Yavrular. Yavrunun yavrusundan da para kazanıyorsun. Yani ne oluyor? Bugün bir tane evin varsa o her ay bir kira getiriyor ya. O kirayla da bir tane ev alabiliyorsun. Ya da altın alabiliyorsun ya da hisse alabiliyorsun. O sana bir pasif getiri sağlıyor. Yani uyurken de para kazanabiliyorsun aslında. Sen oturduğun yerde şu an uyuyorsun ama aynı anda o yüzden bileşik getiri bunun da üzerine para koyuyor sonra. Ben bunu hayvan örneğinde anlatıyorum daha anlaşılsın diye, böyle bir köyde yaşayanlar daha iyi bilir. Bugün Bu bir arada Mert Bey bir saniye izninizle bir duyuru da yapayım. Sayın seyirciler siz de lütfen yorumlarda görüşlerinizi yazın bu konuda. Ne düşünüyorsunuz? Mert Başaran'a katılıyor musunuz söylediklerine? Yani bu bileşik getiri sistemi yapılabilir bir sistem mi? Uygulanabilir mi? Ya da hayatlarınızda bunu uygulama kapasitesini kendinizde görüyor musunuz? Yorumlarda konuşalım. Her yorumda okuyorum. Onu söyleyeyim. evet, şöyle anlatayım. Mesela bir tane hayvanınız var diyelim. Eğer bir tane hayvanınız varken o 5 tane olursa, yavrularsa 5 tane olur. 5 tane hayvan da yavrularsa 25 olur. 25 tanesi yavrularsa 125 olur. Ne oluyor? 1, Katlıyor. 5, 25, 125. Bileşik getiri. Oranlar. Einstein bunu demiş ki bunu anlayan demiş zengin olur. Bunu anlamayan da hayat boyu yokluk çeker demiş. İşte paranın yavrulaması bu. Bunu bir evle yapabilirsiniz, bunu bir arsayla yapabilirsiniz, bunu bir hisse senediyle yapabilirsiniz. Ya para, ya bugün 100 lira, bugün 100 lira, yarın 100 lira demek değildir. Bugün 100 dolar, 100 dolar. Yani 100 dolar, yani yavruyu şöyle anlatayım size. Altından anlatayım da çok basit anlaşılsın. 2005 yılında 100 dolarınız vardıysa, buraya koyduysanız, Mert ben bu 100 doları gerçekten yavruluyor mu görmek istiyorum. İnanmıyorum sana ama koydum şeye dediniz. Kuluçka makinesine koyduk. Altın Tamam. olarak koyduk. Bugün gittiğinizde ne oluyor musun? O 100 dolar 900 dolar daha yavrusu var biliyor musun? 1000 dolar olmuş. Allah Allah. 9 tane yavrusu var ya bunun. Şaşırıyorsunuz ya, nasıl olur? What is this matrix diyorsunuz. Ya da mesela bilinen bir şirket. Ben onu şeyde anlatıyorum, yani kahve parasıyla zengin olunmaz diyenlere diyorum ki abi kahve parasını gir internete yaz. Bunu yapay zekaya sorabilirsin. Her gün kahve paramı 25 yıl önce Starbucks'ın hissesine yatırsaydım. Çünkü sen kahveden zengin olmaz diyorsun ama birileri de zengin oluyor. Evet. Kahve şirketleri hepsi zengin. Acayip zenginler ama. Evet, evet. O küçük paralar zengin ediyor. Tabii. Adamları, yani senin olmaz dediğin para onları zengin etti biliyor musun? Zaten Dünya zengin oldu adam Mesela ya. restoran sahibi arkadaşlarım var. En çok sudan para Tabii, kazanıyorlardı. bravo. Küçükte para çok. İnanılmaz. Küçümsenen şeylerden çayda çok para var mesela. Çaycı arkadaşım Evet. vardı benim. Çaydan acayip para kazanır falan filan. Dolayısıyla küçükte para çok. Bereket var. Hı hı. Biz ama onları küçümsüyoruz. Hani diyorum ki Starbucks'a bile yatırsan o kahve parasının sonunda 300-400 bin dolar paran oluyor. Çünkü niye? Demin anlattığım şekilde 1 5 oluyor, 5 25 oluyor, 25 100 oluyor. Dolayısıyla çok basit örnek. Buraya bir 100 dolar 2005 yılında koyduysak, girin bakın 100 doları 2005 yılında Guru Kosar'ın ya da hani yapay zekaya, Mert Başar'a inanmayan oluyor. Ondan sonra diyorum ki 100 doları 2002 yılında ya da 2000 yılında attım şeye, altına. Kaç dolar olurdu? 1000 dolar çıkacak. Yani 9 tane yavrusu çıkmış. Hı hı. İşte 9 tane yavru oldu mu? Belki bunu koyarsan da şimdi, belki bir dahaki sefer bir 9 daha yavru yapacak. İşte bu kadar basit. Bunu hisseyle falan yaparsan 50-60'a çıkıyor. Arsayla bir örnek vereyim. Bir tane tanıdığımız araba alacağı paraya 2,5 milyonluk bugünün bir arabasını. Araba alacaktı, sıfır almadı. Gitti Çerkezköy tarafında bir yer aldı. Hatta ona da bir tane program yapacağım şimdi. Ondan sonra adamın yeri şu anda 50-60 milyon. Arabayı alsaydım Ne diyor bugün kadar çöktü. almıştı? 2,5 milyon bir araba fiyatını almış. O zaman 100 bin liraya falan aldım. O zaman 2,5 araba... milyona almıştı. 50-60'a ne kadar sürede? Ama 2,5'a almadı. Hı. Aldığı para 100 bin lira. Hı. Bir araba parasını aldı. Tamam. Araba alacaktı. Tamam. Güzel bir araba değil, ortalama 2,5'luk bir araba alacak, tamam mı? Araba alacağım ama dedi, ben bu arabayı, ben ona dedim gerek yok. Araba yerine eski bir araba aldı. 500 bin liralık ya da işte ikinci el. Yani o gün şöyle söyleyeyim, o gün bir Alman Audi araba alacaktı. Audi araba yerine gitti ikinci el Getz aldı. Tamam mı? O aradaki arabası yine oldu ama eski model ve Getz oldu. Herkes dalga geçti falan o dönemde onunla. Türkiye'de geçiliyor böyle şeylerle maalesef dalga. Şimdi o arsası 50-60 milyonu veriyor, vermiyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit işte. Hatta bir tane futbol sana şeyle ilgili var, bununla ilgili haber. Yanılmıyorsam Ersun Yanal'la ilgili haber çıktı. Ersun Yanal zamanında böyle bir yatırım yapmış. Şu an 18 milyon doları varmış Amerika'da. Şu an demiş ben çalışmıyorum. Bu şey yapmıyorum. Bu kadar basit. Aslında yani bu ama rızık.
Tabii ki. Onun rızkı Allah'tan. çoktur, sizin azdır, Şüphesiz, bilemem. şüphesiz. Ama bakın, rızkı veren Allah'ım, unutmayın. Hı hı. Allah'ın size rızık vermesi için de sizin Tabii hareket ki bir etmeniz lazım. eylem- Kader gayrete aşık. Yani Şüphesiz. sıfır yani. Ben en çok onu gördüm mesela. Gerçekten fırsatlar geliyor. İkinize geliyor ya. Bugün sana da geliyor. Buradaki öbür sanatçı da çekim yapan arkadaşa da geliyor. Bir tanesi diyor ki ben alırım diyor. Nasıl alacaksın kız diyorum. Biriktirdiğim küçük 10 binler vardı ya diyor. Altında diyor. Oldu 500 bin lira, ben burayı alıyorum diyor. Sana söylüyorum. Bende para yok, ben alamıyorum diyorsun. Niye? Ben tatile gittim, ben arabayı değiştirdim. Tabii tabii. Sen alamadığı için sıfır oluyor para ama Evet. onun bir anda 10 milyon oluyor. Sonra diyorlar ki o şanslıydı. Sadece şans değil. Tabii ki şanslıydı ama kader gayrete aşıktır. O şansa da sen alan açacaksın. Evet, alan açmamız lazım. Bravo. Alan açmanın yolu Kesinlikle. nedir? Köşede para tutman lazım. Dolayısıyla o kişisel gelişim kitaplarına inanıp da siz öyle evrenden para gelecek, ben harcayayım falan, çağırayım derseniz hiçbir şey gelmeyecek, aç kalacaksınız. Parayı çağırarak değil, tutarak yapabilirsiniz. Neyse, ben yine de bu kodlamalara. Ya siz Ne inanabilirsiniz. Bana bulun bir Hayır, tane. hayır, siz öyle aç kalacaksınız deyince ben bunu kabul etmiyorum. İptal. İnşallah. Yok şaka yapıyorum. Espri yapıyorum bu arada. Ya şey çok ilginçmiş. Onu söyleyeyim. Hı Bakın, hı. Orta Doğu'dayız. Bu Hı hı. coğrafya Orta Doğu'da, tamam mı? Orta Doğu'da insanlar doğruyu duymayı değil, yalan duymayı seviyor. Yani bir sürü insana ben Einstein gibi adamdan geliyor diyorum. Bunu söylüyorum, inanmıyor. Bunu yapmıyor. Ama mesela yılbaşı gecesi kırmızı iç çamaşırı giyerek ya da üzüm alarak ya da Hıdrellez'de kağıt yazarak zengin olacağına inanıyor mesela. Yani belki ona da inanabilirsin. O da inançlı, saygı duyuyorum ama öbür tarafta bilimsel bir veri var. Ya da ne bileyim işte evlenirken fal Ya da bakarak, siz bizzat yaşadığınız, deneyimlediğiniz şeyden anlatıyorsunuz. sadece bende değil. Keşke sadece bende olsa, şans diyeceğim. Ya bütün zenginler böyle yapmış ya. Bir tane de istisna çıksın diyorum, bakın. Vallahi diyorum yani. Hı hı. Bir tane de istisna çıksın Peki yani. şimdi bulunduğumuz zamanda, çünkü çok farklı bir zamanda Evet. yaşıyoruz. Yani biz böyle hem analog zamanı yaşadık, işte dijitaldeyiz. Biz ve arada kaldık, araftayız. Yani araftayız ve hepsini birden yaşamış olduk. Yani ve şu tip şeyler de yaşadık Mert Bey. Örneğin bu sene altında Hı. olan konu. Normalde biliyorsunuz savaş olur, Evet. altın yükselir. Ateşkes olur, altın düşer. Bu sene tam tersini yaşadık. Hatta altına yatırım yapanlar falan çok zarar edenler oldu. Evet. Panikle satanlar Evet. oldu. Hani bir ara 8.500'lere kadar Evet. gramı yükselmişti falan. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir zamana gidiyoruz? Ya bence bu çok normal. Bu bizim bildiğimiz bir şeydi. Beni takip edenler zaten bunu defalarca uyarılarını yaptım. Bu Ne bizim- dediniz? Şunu dedim. Yani çok basit. Altın alalım mı diyene, altın 10 bin dolar olacak diyenlere dikkat edin dedim. Tamam mı? Altın zaten savaş çıkacak diye 1700 dolardan 4500'lere 5000'lere çıktı. Bir yerde düşerse çok ciddi mağdur olursunuz dedim. Altın çok ciddi mağdur kitleler yaratacak dedim. Yani bu zaten bilinen bir şeydi. Yani altın zaten bunu yaptı. Yani altın şimdi herkes Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yani kazanın doğduğuna inanır da öldüğüne inanmıyor. Ya arkadaşlar, altın %25 düştü de ondan önce de %300 arttı. Altının grafiğine bakın, göreceksiniz. Altın zaten savaş çıkmadan önce acayip arttı. Savaş çıktıktan sonra düştü. Bu hep böyle olur. Ve hatta dedim savaş çıktıktan sonra verecekler. Çok normal. Yani bir şey olmadan önce borsada beklentiler alınır, gerçekler satılır. Tamam mı? Bütün kural budur. Savaş çıkacak derler, önceden alırlar, savaş çıkınca boşaltırlar. Tam tersine işte borsada da Ekrem İmamoğlu olayı vardı. Ekrem İmamoğlu hapise girecek, girmeyecek dediler. Borsayı düşürdüler. Adam hapise girdi. Borsa rekor kırmaya tekrardan başladı. Yani bütün kural böyle bir şeydir. Kötü haberler gelene kadar düşer, kötü haberler gelince çıkar borsa. Beklentiden alın. Çünkü insanlar o dönemde atlarlar. Dolayısıyla burada şey oldu, pardon. Ve burada maalesef YouTube'da çok büyük bir problem var. Sosyal medyada var. Çoğu insanda maalesef bazıları bilerek, bazıları bilmeyerek, bazıları da gerçekten vatandaş yalan duymak istediği için gaz verdi. Yani daha önce bunu ben Bitcoin'de de gördüm. Bitcoin 125 oluyor, 200 olacak diyorlar. Olmuyor, zarar ediyor insanlar. Borsa bilmem ne oluyor, uçacak diyorlar. Bir şey uçtuktan sonra uçacak diyen çok. Ve insanlar da ona kanıyorlar. Yani altın 10 bin dolar olacak, 20 bin dolar olacak diyenler de oluyordu. Nerede? Herkes sustu şimdi. Dolayısıyla ona çok dikkat etmemiz lazım. Bakın, yatırımcının para kazanmak istiyorsa bir varlık çok çıktıktan sonra uçacak diyenlere dikkat etsinler. Ya takip etmesinler ya da dinlemesinler ya da kulaklarını kapasınlar. Çünkü orada malı öyle boşaltıyorlar zaten. Spekülatörlerin işi o zaten yani. Adam malı boşaltmak için size gel yapacak. Yani öyle diyenler spekülatör müydü? Bunu diyemem. Bunu demek ağır bir suçlama olur. Ama dünyada, Türkiye'dekileri kastetmiyorum ama Türkiye'de bunu yapan çok fazla spekülatör, çok fazla şey var ve spekülatörün adamları olan ve bunu gaz veren insanlar var. Bir kısmı spekülatörün adamı olduğu için yaptı bunları. Bir kısmı da dünyadakilere değil, Türkiye'dekiler için söyleyeyim bunları. Çünkü Türkiye'dekilerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Vatandaş yalan duymak istediği için yapıyor. Haklılar çünkü. Bakın, ben hiçbir altın 10 bin dolar olacak diye insanlara altını yüksekten aldıranlara ya da Bitcoin 200 bin olacak deyip de yüksekten aldıranlara kızamıyorum ve kızmıyorum. Niye biliyor musunuz? Hı hı. Çünkü vatandaşımız bunu demeyen adamı izlemiyor.
Bunu demediğim için ben 30 binde kalıyorum. 50 yıldır o patlayacak, bu patlayacak deyip her seferinde yanılanları da 200-300 bin izliyor. Biz yalan duymak istiyoruz. Şimdi siz de bir program yapalım mesela, çok affedersiniz. Diyelim ki işte zenginliğin sırrı tasarruftur diyelim ya da ne bileyim işte bilmem ne diyelim ya da hatta astrologsunuz. Gerçekleri söyleyelim, bu yıl sizde evlilik görünmüyor, 2-3 yıl görünmüyor diye. Yemin ederim kimse izlemiyor. Ama siz şunu söylemeye başlayın. Uçacağı tarih şu, evleneceği tarih şu, mutlu olacağı tarih şu deyin. 300 bin izleniyorsunuz. Sonuçta halk yalan duymak istediği için. Halk yalan duymak istediği için de YouTube'da da izlenmeden para kazanıyor insanlar. İnsanlar mecburen böyle söylüyorlar. Yani bizim sorunumuz burada yani. Çok yani iyi anladım. anladınız mı ya? Ben şimdi Çok bakın iyi görün anladım. manşeti siz bir atın. Ben şimdi size bir manşeti, ben bir kez bile vermedim böyle manşet. Tamam. Ama ben bir kez verelim sizde. Bir kez yaptım bu arada, pardon. Bir kez yaptım, inanılmaz oldu. Bak Bir şöyle dakika, yaptım. Mert Başaran manşet veriyor. Yok şu an vermiyorum ama bir kez şöyle manşet var Tamam. ama alabilirsiniz ama onu istiyorsanız. Tamam. Ben bir gün şunu yaptım. Altın 10 bin dolar olacak. Olacağı tarih dedim. Tamam mı? Doların da işte 60 lira olacağı tarih dedim. Ve kapak yaptırdım. Sırf deneme, sosyal deney yaptım. Program bir başladı arkadaşlar. İnanılmaz kişinin geldiğini görüyorum. İnanılmaz da daha geleceksiniz. Hepiniz bunu duymak istiyorsunuz ama böyle bilgi bende yok. Bunu Allah'tan başka kimse. Bu yalan. Ama işte siz yalan duymak için geliyorsunuz. Bakın normalde 30 bin izlerken 300 bin Resmen izlendi. sosyal deney olarak da yaptınız. İşte halk böyle. Aynı şekilde bakın astrolog arkadaşım var. Bir astrolojiye gireyim 2 dakika anlayın. Çok düzgün bir kızdır. ODTÜ mezunu, böyle çok işini iyi bilen ve ne derse, ben hiç astrolojiye inanan bir insan değildim. Beni bile inandırdı, böyle çok istatistik konuşuyor. Ben o kişinin kim olduğunu Öyle mi? çıkardım şu an. Süper. Abi sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir gün dedim ki ya sen niye bu kadar az izleniyorsun? Niye bu kadar az popülersin? Mert dedi çünkü dedi ben dedi bazı şeyleri söyleyemiyorum dedi, doğru olmadığı için dedi. Ama vatandaş da soruyor dedi. Onu da söylersem dedi yalan söylemiş olacağım ama bizim halk öyle sevmiyor. Yani şey demiş, bak bir tanesi gelmiş. Benim eşim demiş bana şöyle davranıyor, böyle davranıyor demiş. Ondan sonra o da kendi kendine bir şeyler açıklamaya çalışıyor. Kadın bir daha ona gitmemiş. Çünkü çok doğruyu söyledim diyor. Gördüğüm haritadakini söyledim. Başka birine gidiyor diyor her hafta diyor. Çünkü o şey demiş. Sizinki demiş zamanında kraldı demiş. Hala krallık içgüdüsüyle davranıyor bunu demiş. Onu zamanla çözecek demiş. 2-3 yıl içinde çözecek, biraz şöyle falan. Her hafta ona gitmeye devam ediyor. Yani insan onu anlatabildim mi? Evet. Yalan duymak istiyoruz. Ya da kendi inanmak istediği şeye. Dolayısıyla İnanıyor. da bu para iş, diğer işlerde sorun yok ama para işinde buna gidersek işte zarar ediyoruz. Zarar etme nedeni o. Altın yoksa korkunç arttı. Kesinlikle öyle. Şimdi maalesef süremizin sonuna doğru geliyoruz. Yoksa sizi dinlemek çok isterim. Teşekkür ederim. Ama mesela altın çok arttı dediniz. Şöyle birkaç dakikamız daha Sonra var. da düştü. Aha. Düştü. Bu dönemde şimdi dediniz ya işte borsaya şunlar oldu, altında işte malum bunlar yaşandı. Bu dönemde neler oluyor ve yakın gelecekte ne öngörüyorsunuz para piyasalarında? Şöyle Onu sorayım. bir kez şu önemli. Para biriktirirken mutlaka sepet yapacaksınız. Asla tek yere yatırmayacaksınız. Çünkü kimse bilemez geleceğin tam ne olarak ne olacağını. Ama şöyle bir mantık var. Mantığınız hep düşenin dostu olmak dediğim bir kelime var. Ben düşenin dostu olun. Ne düşüyorsa onu, ne düşüp yataya girdiyse onu alın. Mesela altın şimdi 5600 iken ben hayatta alın demezdim. Demedim de söyledim zaten. Çok dikkat edin, çok dikkat, aman aman dedim. Şimdi ama o kadar düştü ki mesela 3900'ün altına kırmazsa, burada böyle yatay giderse, daha yataya dönmedi. Bir 2 ay içinde görürsek oradan küçük küçük kışkı toplamak güzel olur. Ne güzel. 5600'ü dönmüşse yine oraya görmez mi? Görür, bu kadar. 8000'i görmüşse yine görecek. Yani bir şey, bak, yatırım çok basit bir şey arkadaşlar. Yatırım çok basit. Ya bir şey yarıya düştüğünde alacaksın. Sonra tekrar aynı yere geldiğinde satacaksın. Ama yarıya düştüğünde herkes kötü olacak diyor. O zaman kulağını kapayacaksın. Çok çıktığında da herkes süper olacak diye yine kulağını kapayacaksın. Yani iki şey var. Bir, fiyata bakacaksın, iki, kulaklarını kapayacaksın. Tamam, bunu yapacaksın. Çok basit. Dolayısıyla Bitcoin çok 125'lerden gelmiş 60'lara çok güzel destek görüyor orada. Ya 60'lardan küçük küçük düşmezse oradan toplarsan yani yine 125 olduğunda çok güzel para kazanırsın. Fırsatlar bitmiyor. Bakın Tamam, Bitcoin diyorsunuz, altın diyorsunuz, düştüğünde toplanabilir düştüğünde toplanır. diyorsunuz. Bunlar toplamak lazım. Hisse senetlerinden yine iyi şirketler düştüğünü toplayacaksınız. Yani bunları bilenler için söylüyorum. Tamam. Bilmeyenler ne yapıyorsa yapabilir. Herkes bilmeyeni de her şeyi yönlendirmemek lazım yani. Ama Peki ev almak, arsa almak? mesela uzun vade için mutlaka ve mutlaka çocuğu olanların için söylüyorum özellikle arsa, toprak. Çünkü Arsa ve toprak gelecekte çok daha çok değerli olacak. Ama orada da sıradan her yer değil, imar çeperlerinde, şehirlerin çeperlerinde. Yani hatta şöyle bir espri yapayım size, gülün. Şu an bulunduğumuz yer Metro City'nin olduğu yer. Evet. Biz çok eski İstanbulluyuz. Tamam mı? Benimkiler Bakırköy'de almışlar bir sürü şey. Zamanında dedem ve babaannem demiş ki gidelim şurada demiş yer alalım. Şu Levent tarafında. Buradan hiçbir şey olmaz demiş. Çünkü çok saçma ve uzak gelmiş. Çünkü şehir sur içi onlar için, tamam mı? Ama sadece Zincirlikuyu'da mezarlık almışlar. Tamam mı?
O mezarlıkların tanesi şu an inanılmaz para. 3-4 milyon mu 5 milyon lira. Evet, Yani çok yüksek. mezarlık niye bu kadar prim yaptı derseniz anlayın diye diyorum. Mezarlık dahi olsa 10 metrekare toprak. Nerede? Şehrin bittiği yerde toprak almışlar. Şehir genişlemiş. Burada eskiden fabrikalar varken burası değişmiş. Burası hep fabrikaların olduğu yer. Durağın ismi fabrikalar durağı. Hı hı. Fabrikalar durağı olan yer şu anda Metro City'nin kanyonun yanı olduğu için inanılmaz değerlenmiş. Dolayısıyla mezarlık bile alacaksanız, herhangi bir toprak alacaksanız şehrin bittiği yerden, tam dışa yakın yerden alırsanız, şehirler genişlediğinde sizin zamanında mezarlık para etmez dediğiniz yer bile inanılmaz para ediyor. Peki şimdi siz hani böyle bazen bardağın boş tarafından bakmayı seviyorsunuz, Hı hı. işte bütün anlattığınız şeylerde. İçinde bulunduğumuz dönemde şu tip Hı. konular da gündeme geliyor zaman zaman. İşte dünyanın mülksüzleşmesi Mülkiyetsizleşme, gibi, evet, evet. mülkiyet hakkımızı yitirmek Evet. gibi. Diyelim ki ben yerleri topladım Hı hı. topladım. Sonra bunlar ben bir gün bir uyanıyorum, benim elimden alınıyor. Hı hı. Yok, o hiç korkmayın, olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Yani Niye ama olmayacağını- dünyada böyle, şimdi mesela sizin gibi bardağın boş tarafını gören biri hani bunu Niye olmayacağını düşünmüyor? söyleyeyim cevabını. Keşke olsa. Keşke mülkiyetsizleşme olsa da herkesin evi olmasa, herkes rahat devletler bize baksalar. Ama kanunları koyanlar kim? Politikacılar. Politikacılar kim? Seçilenler. Seçenleri seçtirenler kim? Para sahipleri. Para sahipleri. Politikacıların zaten, dünya için söylüyorum, yanlış anlamışım. Türkiye Tabii için ki, tabii söylemiyorum. ki. Dünyada zaten politikacıların kendileri malları var. Yani bak şimdi senin bunu şeyde konuşsak, ne bileyim bir fakirlik olan bir yurtta, ne bileyim yokluk olan bir yerde, yani homeless'ların arasında konuşsak, Hı hı. yani homeless'lar şey yapsa, meclise girse tabii ki bu dediğin olurdu. Mülkiyetsizleştirme olurdu. Ama zaten dünyanın her yerinde mecliste olanlar ve onları seçenler lobiler olduğu için, para sahipleri olduğu için tam tersine mülkiyetsizleşme, sana mülkiyetsizleştirme yapacaklar. Senin elinden mülkleri almayacaklar ama sana mülkiyetsizleşme, sana alma diyecekler. Gerek yok diyecekler, kendileri alıyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Dünyanın en büyük fonu BlackRock'tır. Geçen Türkiye'de geldi. Devamlı konut alıyor dünyanın her yerinde. Ya da bu Covid döneminde bile en çok dünyanın en zenginleri gitti zeytin bahçeleri aldı. Tabii gibi. şey işte, o yüzden ben toprak Bill diyorum. Gates'ten. Bill Gates Amerika'nın 1/4000'ini aldı. Dolayısıyla şimdi şöyle düşün. Bill Gates'in, Jeff Bezos'un ve dünyadaki zenginlerin mülk aldığı bir yerde mülkiyetsizleştirme bir şey olur mu ya? Olmaz tabii. Kanunları onlar koyuyorlar. Onu yapacak kanunu bile çıkartmazlar. Yani ben desem ki bunu yaptıracağım, beni bile uçururlar bir anda havaya. Yani yolda uçarsın bir anda. Dolayısıyla mal sahiplerinin olduğu bir dünyada bu çok zor. Ya o zaman çünkü sosyalist devrim olması lazım. Ona bile izin vermediler. Zamanında gördünüz neler yaptılar, devrimi yaptırmadı. Dolayısıyla mülk olmaya devam edecek ama şunu yapacaklar. Sizi mülkiyetsizleştirmeye çalışacaklar. Hı hı. Senin elinden mülkü almaya çalışacaklar. Ya yine diyorum, kişisel gelişim kitaplarının amacı da o çoğunlukla yani. Sizi mülkiyetsizleştirmek. Mülk alma, hayatını yaşa, carpe diem. Sen yeter ki harca. Sen yeter ki alma. Peki Tüketim sen almıyorsun. toplumu olman için. Tabii, peki kim alıyor? Kendileri niye alıyor o zaman? Niye BlackRock gitti bu kadar çok şey alıyor? Niye bir sürü ünlü zengin toprak alıyor? Niye Bill Gates bu kadar toprak alıyor? Bu kadar toprak kötüyse? Niye dünyanın en zenginleri İngiltere'de ev alıyor? Kendileri alıyorlar. Çok enteresan değil mi? Kendilerine gelince alalım. Zenginler alsın. Siz orta sınıf almayın. Hiçbir şeyiniz olmasın ve mutlu olun diyorlar. Ona inanmayın. Sakın ha inanmayın yani. Tamam, bunlar çok önemli. Çok iyi anladım Mert Bey. Şimdi son sorumu soruyorum. O da şu. Diyelim ki bizi şu anda 25 yaşında bir izleyici izliyor. Evet. Bu kişiye sadece 3 yatırım tavsiyesi vermeniz gerekse ne dersiniz? Bence Türkiye'deki bütün zenginlerin ve dünyadaki bütün zenginlerin kitaplarını defalarca al oku. Paran yoksa sahaflardan al, bilmem ne, ve defalarca. Vehbi Koç, Sabancı, Ülker, Eczacıbaşı, dünyada Steve Jobs, bilmem, defalarca okuyup ve not al. Mesela özellikle tam bu noktada önereceğiniz bir kitap ismi var mı? Ben bu kitabı okudum, parayla ilgili düşüncem Bir değişti. kez kendi kitabımı da mutlaka tavsiye ediyorum. Benim bir kitabım var. Küçük İşler, Büyük Özgürlükler. İlk onunla başlasınlar. Diğer 3 kitabımı da okusunlar. Onun dışında diğerlerinin hepsini okusunlar. Koç ve Vehbi Koç'la başlasınlar. Dünyadakilerin hepsini okusunlar. Dünyadaki zengin. Aklına kim geliyorsa zengin girsinler, baksınlar ve Mesela okusunlar. ben üniversitede bir kitap okumuştum. Zengin Baba, Fakir Baba diye. O mesela çok Zengin Baba, şeydi. Fakir Baba okusunlar aynı şekilde. Ondan sonra Paranın Psikolojisini okusunlar. Zaten çıkacak. Okudukça çıkacak. Ve ondan sonra zaten 50 tane kitabı okuyup not alacaksın ama öyle kitap okumak, roman okumak gibi olmayacak. Bunları böyle 5 kez okuyacaksınız ve altını çizeceksiniz. Ve altını çizdikler maddeler çıkaracaksınız. 40-50 tane madde çıkaracaksın ve hayatta onları tatbik edeceksin. Birinci kural o. İkincisi, mutlaka etrafında ki 5 kişinin ortalamasının etrafında seni geliştirecek insanlar. Yani etrafında sürekli tüketen, sürekli harcayan insanları çıkaracaksın. Tasarruf yapan, mutlu, huzurlu insanları, şükreden insanları koyacaksın. Tamam mı? Çevreni değiştireceksin. Çevreni değiştireceksin. resmen. İkincisi. Üçüncüsü de imkanın varsa, imkanı olan için söylüyorum, ucuz bir parayla da olsa sırtına belki çantanı alacaksın, hostelde kalacaksın, gerekirse tulumda yerde yatacaksın. Hı hı. Gelişmiş ülkelere gidip bir hafta 10 gün
Göreceksin ne yapıyorlar bu adamlar. Ha, bu çok önemli. Yani Nusret mesela o en yokluk zamanda gidiyor Arjantin'de geziyor, bakıyor, et nasıl yapılır öğreniyor. Ya bir kafan açılıyor. Bunları yapacaksın. Bunların üçünü çok yaparsan. Herkes kendi alandaki konularla ilgili gidip oralarda fikir almak için. Evet. Yani berber sen ne bileyim onunla ilgili bilmem ne. O işi en iyi yapanları gözlemleyeceksin. Ve kafanda zaten otomatik olarak çıkacak. Tık 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 tık. Ya geçen bir çocuk geldi, YouTuber, 50 milyon izleniyor. Çocuğun tek yaptığı şey şu dedi. Ben dedi 4 yıl önce kafayı kırdım dedi. En iyi YouTuber'lar ne yapıyor? İzledim dedi. Onları aldım dedi. Şey yaptım dedi. Şu an 50 milyon izleniyor ve çok güzel yatırımlar yapıyor. Ve evden oturarak yapıyor 22 yaşında. Harika. Bu çocuğun bizden farkı yok. Herkes yapabiliyorsa bir de şu var. Etrafınızda size yapamazsın, edemezsin diyenleri ciddiye almayın. Asla onları dinlemeyeceğiz. Onlar çok fazla var. Evet. Onlar çok var. Evet. Onlar dinlemeyin. Çok güzel bir sohbet oldu. Kapatmadan şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi siz ilk defa benim yayınıma geldiğiniz için bilmiyorsunuz. Biz her bölümde bir yere gidiyoruz. Tamam. Tayyi mekan yapıyoruz. Sizle nereye gidelim? Nedir? Nasıl yerlere gidiyorsunuz genelde? Yani dünyada veya Türkiye'de istediğiniz bir yer seçebiliyorsunuz. Şehir olabilir, ülke olabilir. Ya sizin için anlamı olabilir. Bir düşünün. Mesela nereye? Ben Phuket'e gitmiştim. Çok sevmiştim. Orada denizli falan çok güzel. Biz Phuket'e gidelim. Phuket'e Hadi. mi? Aynen Tamam, Phuket'e gidelim. peki. Mert Başaran'la Phuket'e gidiyoruz. Ve Phuket'teyiz Mert Başaran'la. Evet Mert Bey, neden Phuket'e geldik? Denizi çok güzel. Doğası çok güzel. Denizin altında Bu dalmayı arada çok şahane olmadı mı şu an Evet. etrafımızda böyle çok güzel. Özlemişim. Deniz altındaki balıklar çok güzel. Burada çok değişik balıklar var. Denizin altında dalmayı seviyorum. Dalınca o dünyanın başka bir alemin olduğunu da, yani Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, evrenin ne kadar önemli olduğunu, bizim ne kadar böyle aslında önemsiz olduğumuzu, ne kadar her şeyin çok basit olduğunu, bizim çok kafaya taktığımızı falan, böyle başka türlü bir dünyaya giriyorum. Bir de burası genel olarak her şeyi yemesi içmesi çok güzel ve çok uygun fiyatlı. Bir uçak pahalıydı gelirken, onu da siz karşıladınız sağ olun. Ondan sonra dolayısıyla güzel bir yere geldik. Ve de yani eminim izleyicilerimiz işte sizin hayatı yaşamanız için bakın Phuket'e de geliyor yani Mert Başaran normalde de. Hayat yaşamak başka bir şey var arkadaşlar, bakın. Türk toplumunun şunu öğrenmesi lazım. Ben onu öğretmeye çalışıyorum. Öğrenir öğrenmez. Hayat yaşamak başka şey. Yani Mercedes alıp da tavuk döner hala ekmek arası yiyip, Mercedes alıp da benzin kuyruğuna girmek, hiç tatil yapmadan yaşamak başka bir şey. Mercedes'e binmeyip sırtında çantayla, bilmem ne klasla, aktarmayla, Interrail'le dünyayı dolaşmak başka bir şey. Ben hayat yaşamaktan yanayım. İktisatçıyım. Benim para az parayla, kıt parayla da çok güzel yaşanabiliyor. Kıt parayla da dünya gezilebiliyor. Ama gösteriş yapmaya kalkarsan hiçbir şey yapamazsın. Biz ülkece yaşamayı değil, göstermeyi seviyoruz. Ben buna karşıyım sadece. Evet. Bir de mesela siz bahsederken ben çok net fark ettim. İşte hayatınızda kırılma noktaları olmuş. Evet. Ailenizin yaşadığı iflaslar. Hani o konulara girmedik, artık Tabii. programımızın sonuna geldik ama yani mutlaka onlar da sizde iz bıraktı, kırılma noktası ve belli bir değişim yarattı ki siz oradan sonra böyle bir yol haritası çizdiniz. Tabii. Başkası ona söyleseydi inanmazdım. Şimdi size Evet. ya mesela ben şimdi çok ünlü bir sanatçı, onu söylemeyeyim size. Çok iyi de para kazanan bir sanatçıya bir iş yapıyoruz. Benim işte ona tavsiyelerde bulunuyorum falan. İlk önce anlattım. Bak dedim yarın böyle olursa böyle olur falan. Güldü geçti. Yaşamamış çünkü. Sonra pandemi oldu. Bir durdu işler. Bir sıkıntıya girdi. Bir iflas durumuna düştü. Dedi ki şimdi anladım dedi. Ama dedi seni ancak dedi yaşadıktan sonra anlayabildim dedi. Ben de eğer babamlar bunu yaşamasaydı şu an size diyecektim ki yani ne biriktirmesi ya, hayatınızı yaşayın, dünyaya bir kez geliyoruz. Arabayı değiştirin, onu değiştirin, bunu değiştirin derdim. Yani siz de şu anda bunu diyebilirsiniz çünkü yaşamamışsınız. Ama Allah korusun işte yaşadığınızda sıkıntı oluyor. Çok iyi. Maalesef yaşamakta şu anki koşullarda yaşlandığımızda emekli maaşları çok düşük olduğu için hepimizin başına gelecek, tedbir almamız lazım. Bu kadar net. Kesinlikle. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İlerleyen zamanlarda yine sizi ağırlamak İnşallah. isterim. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sizler de lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.